Hayret bir şey. Evet, hoş geldiniz. Hayret bir şey niye diyorum? Ya makyaj yaptığımı düşünüyorum ama şu ışıkta makyajlı gibi durmuyorum yani. Biraz da makyaj yapmışım. Yani bayağı makyaj yapmak gerekiyor. Ben de çok makyajcı değilimdir. Hoş geldiniz kanalıma, yayına. Teşekkür ederim. Bugün böyle değişik bir böyle taht gibi bir koltuktan yere de inebilirim zaman zaman. Yani siyahı tamamen bırakmamış oldum ama ne yaptım? Öyle bir şey yaptım. Biraz böyle daha iyi olacak. Yani şöyle bir şey yaptım. Belki zaman zaman değiştiririm ayakkabıları. Kararsız kalmıştım. Size de sordum. Şunları mı giyeyim? Bunları mı giyeyim? Bir takipçim var, Mike Regis, o hep soruyordu. Lütfen Golden Heel'ları giy falan diye. Şunları mı giyeyim? Yoksa zaten giymiş olduğum şu andaki. Yoksa bunları mı giyeyim dedim. Şimdi bunlarla başlamış oldum. Bir bakacağım, yaklaşacağım. Ne yazıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bir İran masalı okuyacağım. Belki de yere inerim azıcık. Yerde hani şöyle siyah zeminde bir yayın olur. Aynadan yansıyan yüz, kesik kafa gibi, ne diyorsun? Orada resim var, yağlı boya tablo. Yes, I'm smiling, more smiling, thank you. Bugün Patreon yayını olmayacak. Patreon yayınını çarşamba yaptım. Biraz da aslında benim şeyli bir günüm. Çok da demek ki ruj sürmek gerekiyormuş ya da ışık çok fazla. Saçım sadece bugün duş aldım ve pek de kurutmadım. Duş aldıktan sonra bir daha da taramadım. Doğal hali. İmparator yayını var, evet. Golden Hills. Did you like this Golden Hills? Or this Golden Hills? Or this Golden Hills? Which one? Three Golden Hills. Last one. Three. Yes, I'm wearing third Golden Hills. Yes, evet. Teşekkürler financial slave. Thank you. Patreon yayınını evet yükledim. Bir altyazılı yükledim. Bir de altyazısız yükledim. I'm doing some broadcasts at Patreon and I'm reading Philosophy in the Bedroom, Marquis de Sade's a novel. I'm reading it, and after broadcast and reading, I'm putting subtitles for the video. I'm saying it for the followers,
for my followers from other countries. Yani, yo, olacak. Fena değil. Evet, şimdi kitap okumaya geçeyim mi? Yani kitap evet, bayağı tiyatro gibi. Ben de bayağı canlandırmaya çalışıyorum. A! Oh, yes. Thank you, Mike Regis. Ah, evet. Şimdi yerime geçtim. Kitabım nerede? Evet. Yerlere halılar serdim görüyorsun. Elektrik çarpıyor yalnız o halılardan dolayı. Her yanım ayakkabı. Evet, hazırsanız başlayalım mı? Ne dersiniz? Hımm. Closed Golden Hills, ha? Hımm. Evet, olabilir. Kapalı Golden Hill'lara geçebilirim. Evet, kitap okurken kapalı ayakkabımızı giyeyim. Şimdi hazırım kitap okumaya. Çok güzel bir, İran masalı okuyacağım sizlere. İsfahanlı tüccar ile vefasız karısı. Bir zamanlar, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Bir zamanlar hali vakti yerinde birçok malı mülkü olan bir adam yaşarmış. Bu adamın tek oğlundan başka bir çocuğu yokmuş. Bir gün bir tüccarın kızı evlerinin önünden geçerken rüzgarda peçesi şöyle bir havalanmış. Genç olan oracıkta kıza aşık olmuş. Kızın da yüreği aynı anda oğlana düşmüş. Oğlan hiç vakit kaybetmeden babasının yanına koşmuş. Baba, bir tüccarın kızı geçti az önce. Pencerenin önünden demiş. Ne yap et, onunla evlendir beni ne olur. Oturmuşlar, düşünmüşler, evin büyüklerini bu tüccarın evine gönderip konuyu açmasını istemişler. Kızın babası razı olmuş ancak bir şartım var demiş. İsfahan'da bir tüccar var. Adam karısını zincirlere vurmuş. Ona köpek maması yediriyor. Bu işin aslarını öğreneceksiniz. O zaman kızımı alabilirsiniz. Genç adam hiç düşünmeden yüzünü
çöle, sırtını şehre dönüp İsfahan'a doğru yola koyulmuş. Günlerce yolculuk yaptıktan sonra yolunu kaybetmiş, dönmüş, dolanmış, en sonunda bir ormana varmış. Burada bir çınar ağacının altına uzanmış, tam uyumak üzereyken "Hof, hof" diye bir ses duymuş yukarıdan. Genç oğlan kafasını kaldırıp sesin geldiği tarafa baktığında bir ejderhanın ağaca tırmanmakta olduğunu görmüş. Ağacın tepesindeki dalların arasında bir yuva, yuvada da yavru kuşlar varmış. Ejderha uçamaz mı? Neden acaba tırmanıyor? Ejderha yukarı doğru tırmanırken ağacı salladıkça yavru kuşlar telaşla bağırıyorlarmış. Oğlan ejderhanın kuşları yemeye niyetlendiğini anlamış. Yeniden bir taş alıp ejderhaya doğru fırlatmış. Canavarı tam kafasından vurmuş. Taşla ölen ejderha olur mu acaba? Ejderha ağacın tepesinden aşağı düşüp oracıkta ölmüş. Taşla ölüyor hem de. Bu yuva anka kuşunun yuvasıymış. Her yıl kuş yuva yapıp da yavruları yumurtadan çıkınca bu ejderha gelir. Daha uçamayan bu zavallı yavrucakları yermiş. Bu yılda aynı niyetle oradaymış ejderha. Ancak bu sefer genç oğlan yavru anka kuşlarının hayatını kurtarmış. Ejderhayı öldüren genç oğlan olduğu yere uzanıp uyumaya başlamış. O esnada dağlardan yavruları için yiyecek toplamış halde yuvasına dönmekte olan anka kuşu, çınar ağacının dibinde bir insanın uyuduğunu görmüş. Hemen geldiği dağlara geri dönmüş. Kanadının altına koca bir taş sıkıştırmış. Bunu götürüp oğlanın kafasına atacakmış. Çünkü anka kuşu her sene gelip yavrularını yiyen yaratığın bu genç oğlan olduğunu sanmış. Belli ki bu yılda gelmiş, yavruları yemek için fırsat kolluyormuş diye düşünmüş. Anka kuşu bu sefer bu canavarın işini bitirmeye kararlıymış. Anka kuşu çınar ağacına dönmüş, tam yuvasının yanında bir yerden taşı yabancının kafasına atmak üzereyken yavru kuşlar annelerinin olan biteni yanlış anladığının farkına varmışlar. Hemen kanatlarını çırpa çırpa bağırmaya başlamışlar. "Anne dur! Bu genç insan evladı olmasaydı o ejderha bozuntusu bizi yiyip yutmuştu şimdiye kadar." Ay evet, gerçekten ejderha bozuntusu, çünkü ejderhalar bir taşla, kafasına taş yemekle ölmezler. Yani bu gerçek bir ejderha olamaz bence. Bunu duyan anka kuşu uzaklaşıp kanadının altındaki taşı yakınlardaki bir uçuruma fırlatmış. Yuvasına geri dönüp önce yavrularını beslemiş, daha sonra kanatlarıyla yabancının üstüne gölge yapıp rahat uyumasını sağlamış. Oğlan öğleden sonra uyandığında anka kuşu yanına giderek "Dile benden ne dilersen insan evladı" demiş. "Ne istersen veririm sana. Nereye istersen götürürüm." "İsfahan'a gitmek istiyorum" demiş çocuk. Anka kuşu itiraz etmemiş. Ancak oğlanın kuş uçuşu bile çok uzak olan İsfahan'a neden gitmek istediğini merak etmiş. Karısını zincire bağlı tutup köpek mamasıyla besleyen bir tüccar varmış. "İşin astarını öğrenmem lazım" demiş oğlan bunun üzerine. "Bu astarını öğrenme işi çok da kolay olmayacak yalnız" demiş anka kuşu. O tüccar
bugüne kadar olan biteni kime anlattıysa başka kimse duymasın diye anlattığı kişinin başını gövdesinden ayırıyor. Şimdi beni iyi dinle. Dediklerimi harfiyen yerine getirmen lazım. Tüccara soracaklarını sorup cevabını aldığın zaman gelip başını kesmek isteyecek. O zaman izin ver. Bari çatıya çıkıp son bir dua edeyim diyeceksin. Adamın yaşadığı kalenin tek bir çıkışı var. Onun da kapısını sürekli kilitli tutuyor. O yüzden kaçacağını düşünmeyecek. Çatıya çıkmana izin verecektir. Sana tüylerimden birini vereceğim. Çatıya çıktığın zaman bu tüyü ateşe vereceksin. O zaman ben gelip seni alıp evine götüreceğim. Hadi atla bakalım sırtıma. Böylece genç oğlan anka kuşunun sırtına binmiş, uça uça İsfahanlı tüccarın kalesine varmışlar. Akşam olmak üzereyken oğlan gidip kapıyı çalmış, kapının arkasından temkinli bir ses gelmiş. Kimsin sen akşam akşam? Ben Tanrı misafiriyim demiş oğlan. Bunun üzerine tüccar genç oğlanı buyur etmiş. Birlikte içeri girip oturmuşlar. Bir süre sohbet etmişler. Derken yemek zamanı gelmiş. Tüccar misafirini ayna duvarlı, çini süslemeli, halılarla, minderlerle dolu bir odaya götürmüş. Derken yanlarına altın zincirli, ipeklere sarılmış bir köpek gelmiş. Tüccar köpeği öpüp başını sevmiş ve yemek yiyecekleri yere getirmiş. Yemek yiyecekleri mi? Ne garip bir cümle. Köpek karnını doyurunca tüccar hayvanın ağzını ipek bir mendille silmiş ve götürüp bir köşeye bağlamış. Büyük ihtimalle karısı bu kadın ve onu bir büyücü köpeğe dönüştürdü. Masalı çözdük. Daha sonra karanlık bir odaya girmiş. Bir odada ay tenli, güzeller güzeli bir kadın varmış. Kadın boynundaki demir zinciri çözmüş. Elinde bir değnekle kadını döve döve getirmiş. Köpeğin artıklarını ona yedirmiş. Daha sonra kadını değnekle döve döve aynı odaya götürüp bağlamış. Ay neler var. Bütün bunlar bittikten sonra misafirinin yanına gelip önlerine gelen yemeği yemesini söylemiş. Ancak oğlan ben yemeyeceğim demiş. Tüccar neden yemek istemediğini sorunca da burada bir şeyler oldu az önce. Bana olup biteni anlatmazsan bir lokma bile yiyemem. Oğlum sen çok gençsin daha demiş tüccar bunun üzerine. Daha görecek günlerin var. Yazık olur sana. Bırak bu işin peşini. Eğer sana anlatacak olursam başını kesip öldürmem lazım seni. Daha sonra oğlana bugüne kadar öldürdüğü insanların kesik başlarını gösterip bak bunlar bugüne kadar sırf bu yüzden canını aldığım insanlar demiş. Şimdi bırak bu işin peşini de yemeğini ye. Ben canımdan çoktan vazgeçtim demiş oğlan soğukkanlılığını korumaya çalışarak. Anlat bana her şeyi. Madem öyle diyorsun demiş tüccar ve hikayesini anlatmaya razı olmuş. Bu kadın benim amcamın kızı ve karımdır akraba evliliği. Onu öyle severdim ki sırf kılına bile zarar gelmesin diye bu koca kaleyi inşa ettim. Gözü gönlü açılsın diye koca koca banyo tekneleri getirip içine dünyanın en nadide balıklarını getirdim. Bir gün yıkanmak için banyoya gireceğim. Bir baktım ki karım kapıda durmuş utangaç utangaç bakıyor. Hanım sen benim hem amcamın çocuğu hem de karımsın. Ne bu utangaçlık diye sordu. Bana balıklardan bazılarının erkek olduğunu, onlardan çekindiğini söyledi. Hiç ikiletmedim.
Hamam teknelerine balık zehiri döktüm. Bütün balıklar öldü. 2 de atım vardı. Genç, sağlıklı, hızlı atlardı. Birine Bulut, ötekine Rüzgar adını vermiştim. Bunlar ahırda dururdu. Atlara baksın diye de bir adam tutmuştum. Atları en iyi arpalarla, sütlerle beslememe rağmen gittikçe zayıflıyorlardı. Kendi kendime onca güzel yemeğe, bakıma rağmen atların neden böyle güçten düştüğünü düşünüp duruyordum. En sonunda gittim, atların bakıcısına sordum. Belli ki hayvanları doğru düzgün beslemiyor. Verdiğim yemleri ve sütleri de gidip satıyordu. Ama yeminler etti. Asla böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Benden 10 gün boyunca atlara binmememi, bu 10 günde atları yeniden şişmanlatmazsa kulağını kesmeme razı olacağını söyledi. Ancak ben atlara hiç bilmiyordum zaten. Bakın ne çıkacak biliyor musunuz? Yani tahmin ediyorum kadın atlarla oluyor. Çok büyük ihtimalle bu çıkacak. Kadın atlara hasta. At meraklısı atlarla yani. Ay, adam bu sefer ona verdiğim, ay yüzüm çok soluk ya. Niye böyle oldu? Yani allık mı sürmedim ben? Böyle gerçekten bu ışıkta mı oldu? Bir bana geldi. Böyle karanlıkta kalmış mı? Yüzüm soluk gibi. Birazcık bilemedim. Kansız kaldım galiba. Evet, atlarda kaldık. Atla vardı. Adam bu sefer ona verdiğim yazılı emirleri gösterdi bana. Bu kağıtlara göre ben her gece atların birini alıp gidiyordum. Adamın doğruyu söylediğini anlayınca üstüne fazla gitmedim. Bu işte karımın parmağı olduğunu anlamıştım. Gözümü üzerinden ayırmayıp her gece nereye gittiğini öğrenmeye karar verdim. O gece karımla birlikte şarap içip sohbet ediyorduk. Karım her gece rahat uyumam için şarabıma bir ilaç koyardı. Ben de bunu içerdim. Ama artık şüphelenmiştim. Bu gece o gece bu gece o gece değil, bir dakika. Bu yüzden o gece bana verdiği şarabı gömleğimden içeri döktüm. Sonra şarabım bitmiş gibi çok uykum geldi hanım dedim ve gidip yattık. Ben uyumuşum gibi numara yaptım ama aslında karımın her hareketini izliyordum. Yavaşça yataktan kalktı, üstünü başını giydi, bir de kılıç aldı eline. Yavaşça adımı söyledi. Uyuduğumdan emin olmak istiyordu. Benden ses çıkmayınca elini cebime sokup mührümü aldı. Daha sonra hemen bir kağıda Rüzgar'ın hazırlanmasını istediğini yazıp ahırdaki bakıcıya gönderdi. Bakıcı kısa sürede Rüzgar'ı hazırlayıp bahçeye getirmişti. Karım ata binip gitti. Ben de Bulut'a atlayıp arkasından gittim. Rüzgarın izleri bir tepeye doğru gidiyordu. Ben de tırmanmaya başladım. Tepeye çıktığımda orada bir çukur olduğunu gördüm. Ay heyecanlandım. Ne çıkacak bakalım. Yani ben atla yapıyor diyorum. Atla sevişiyorlar. Evet, orada bir çukur gördüm. Çukurun diğer tarafında çirkin mi çirkin, kimsenin yanına yaklaşmak istemeyeceği bir devin mağarası vardı. Karım atını bağladı, bu mağaraya girdi. Bu arada bekçi köpeğim de beni takip etmişti. Karımın mağaraya girdiğini görünce herhalde devden korktuğu için geliyor buraya dedim kendi kendime. Belki de kendisi bu mağaraya gitmezse devin gece gelip onu kaçıracağını düşünüyordu. Ancak karım mağaraya girince bir kadehe şarap doldurup deve verdi. Oynaşmaya, gülüşmeye başladılar. Artık dayanamadım.
Karımın yanından çekilmesi için avaz avaz bağırmaya başladım. Ama karım ne yapsa beğenirsiniz. Zengin kocam bu diye bağırdı deve. Git öldür onu yoksa ikimizi de öldürecek. Dev bana doğru koşmaya başladı. Ben de ona doğru koştum. O tepenin başında üçümüzden başka kimse yoktu. Gücüm yetmedi, beni yere devirdi. Sürükleye sürükleye başımı kesmeye götürüyorlardı. Ama o anda köpeğim yetişip devi bacağından yakaladı, benden uzaklaştırdı. Bunu fırsat bilip kılıcımla devin kellesine uçurdum. Karımı da alıp zincire vurdum. Ne yapayım ben sana be kadın diye bağırdım. Bir dediğini iki mi ettim? Neyini eksik koydum? Şu köpek bile ona verdiğim bir lokma ekmeğin hatırına bana ihanet etmiyor. Senin neyin eksikti? Kabullenmek zor olsa da anlamıştım. Karım şeytanın tekiydi ve bana ihanet etmişti. Sonra köpeği de karımı da alıp geri geldim. O günden beri de bu şekilde yaşıyor işte. Her şeyi bildiğine göre senin de kafanı kesmem gerekiyor. İtirazım yok demiş genç oğlan. Zaten sana söylemiştim. Yaşamayı arzu etmiyorum. Öldürdüğün diğer adamlardan bir farkı da yok. Ama bak hava karardı. Kalenin de sağını solunu bilmiyorum. Bana çatıyı göster de gidip son duamı edeyim. Ha, olmaz mı? Kaleden tek çıkış kapısının anahtarı kendinde olduğundan tüccar bir şeyden şüphelenmemiş. İyi ya git et son duanı deyip oğlanın çatıya nereden çıkacağını göstermiş. Oğlan çatıya çıkıp tıpkı anka kuşunun söylediği gibi elindeki tüyü tutuşturunca kuş oracıkta belirmiş. Genç oğlanı sırtına alıp uçup gitmiş. Tüccar kalesinin penceresinden bakıp da artık her şeyi öğrenmiş olan misafirinin dev bir kuşun sırtında uzaklaşmakta olduğunu görünce sırrım açığa çıktı. İntihar edecek. Sırrım açığa çıktı. Artık benim de yaşamamın bir anlamı kalmadı diye düşünmüş. Kılıcını çekip karısıyla köpeğinin başlarını gövdelerinden ayırmış. En sonunda hançerini çekip kendi göğsüne saplamış. Genç oğlan ise anka kuşunun kanadından aynı çınar ağacının altına gelmiş. Kuş onu sırtından indirip artık eve git demiş. Oğlan yürüye yürüye sağ salim evine varmış. Kızın babasına gidip tüccarın öyküsünü anlatmış. Şartımı yerine getirdin demiş kızın babası. Bunun üzerine de evlenmelerine izin vermiş. Evet, mutlu sonunda güzel bir masaldı ya. Ama at şeyini ayrıntısını anlamadım açıkçası. Yani niye at zayıflıyor ki alt tarafı iki böyle bindi diye? Yani bir de dev olmasına gerek var mıydı ha? Ne dersiniz? Yani bence biraz da bunu giyeyim. Çok ayakkabı. Çeşit çeşit ayakkabı giyelim. Şeyde de herhalde şimdi birazdan bir kıdemli savaşçı yayını yapacağım ve imparator yayını yapacağım. Orada da bunları acaba belki çorapla kombinlersek nasıl olur şey yaparız. Biraz böyle tarz denemeleri yaparım. Evet bunlar da güzel oluyor. Bu ayakkabılar da tatlıdır. Bunları hiç dışarıda giymedim gördüğünüz gibi. Belli oluyor zaten. Not today, not today. I don't want to meow. Evet. Bugünkü masal gecesi burada sona erdi. Benim yüzüm neden soluk? Bunu ben anlamış değilim. Gerçekten bugün biraz soluk gözüküyorum. Ya da çok mu fazla ışık var? Çok anlamadım. Biraz yanaşayım, yere oturayım. Yaklaşayım size.
maybe. Kedi masalı. Evet, herkes kedi masalı bekliyor. Kedi masalı olur yakında o zaman. Belki haftaya leoparlı çoraplarla bir kedi masalı yaparız. Ne dersiniz? Evet, o zamana kadar hepinize hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere diyorum. İyi geceler diyorum. İyi hafta sonları diyorum. Görüşürüz. Şöyle güzel bir güle güle diyeyim. Değil mi? Hı. Belki hafta içi de ya da ben biraz zaten video falan çekeyim. Belki farklı bir değişik konseptte bir şey çekeceğim. İşte böyle. Neyse. Yılbaşı takvimi. Hmm. Yok, bugün soru cevap yok. Ah, bu şimdi ışık gayet iyi oldu. Demin çok böyle karanlıkta kalıyordum sanki. Bunu anlamadım. Hı hı. Ah, ışıklar söndü, yandı. Evet, görüşmek üzere. Hangi ayakkabıyı en çok sevdiniz? Tam açık olan mı, platformlu olan mı, burnu kapalı olan mı? Yorumlarda yazın. Görüşürüz. Hoşça kalın. İyi geceler. A, bir anda izleyiciler artmaya başladı. Masal okuyunca gidiyorsunuz. Açık olan bu mu? 1'inci giydiğim, 2'nci giydiğim, 3'üncü giydiğim var. Görüşürüz. İyi geceler. Birazdan Kıdemli Savaşçılara bir canlı yayınım var. Ondan sonra ise imparatorlara var. Bay bay.